Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sadece 2 motiften yapabileceğiniz çok şık çapraz çanta modeli çalışacağız arkadaşlar. Yapımı sadece 1 saat sürüyor. Ben 1 saatte bir tanesini ördüm. Şöyle hemen bir de lacivert rengini ördüm. Onu da göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık çantalar. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle buna 2 tane çıt takmıştım. İçine astar takmaya hiç gerek yok. Ama sizler isterseniz astar takabilirsiniz. Çıt yerine de fermuar kullanabilirsiniz. Diğerine de sadece bir tane çıt taktım. Ve diğerinin de içini göstermek istiyorum. Gayet şık. Ne kadar yumak gidiyor ve hangi ipi kullandınız derseniz hemen şöyle göstermek istiyorum. Ayaz'ın makreme ipini kullandım. Bir yumaktan şöyle arkadaşlar şu kadar kalıyor ve bu motif istediğiniz kadar büyütülebilen bir model. O yüzden tam bir tane yumaktan daha büyük çantalarda elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. Tığ numaram 2.50 milimlik tığ kullandım ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız ve bir de bu videoyu beğenirseniz hem bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Şöyle İpini biraz uzun tutuyorum ki saklayabileyim rahat bir şekilde. Birleştiği noktadan tutuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte halkamın içine toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 Bu şekilde 16 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 16 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasını batırıyorum. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Sihirli halkamın ipini şöyle iyice çekiyorum. Ortayı iyice küçültüyorum. Şimdi burada hemen şöyle bakın, arka telinden batarak şöyle kaydırma yöntemiyle düzgün bir yana geçiş sağlamış oluyorum. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batırıp şöyle başını dolayarak batıyorum ve ikili trabzan yaparak şuraya bir yuva yapmış oluyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki ilmeğin arka ilmeğine batarak ikili trabzan. Arada zincirim yok. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesinin tek teline batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir V yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir V, bir tane ikili trabzan. Yine hemen yanındakine battım. İkili trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. Bir V yapıyorum. Yani bir ikili trabzan, bir zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanındaki trabzan tepesine bir tane V. Yani araya bir zincir çekerek aynı trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan
yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Şöyle yaptığımız V'leri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane V grubumuz var. Ve sonuncu olarak son trabzan tepesine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Burada ilk yaptığımız zincirin 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Hemen yaptığımız şu V'nin içine battım. Kaydırma yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve burada yaptığımız V yuvanın içine çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Bakın şöyle 3 tane yan yana ikili trabzanım var. Hemen şu boşluğa değil, karşıdaki boşluğa batıp 2 trabzan arasına batıp ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Geride kalan ikili trabzan arasına batıp ikili trabzan yapıyorum ve burada bir çapraz yapmış oluyoruz. Tekrar önümdeki boşluğun içine battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bakın yine önümde 3 tane ikili trabzanım var. İlkinin, yani şuranın değil, hemen yanındakinin ara boşluğuna batıp ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Geriye dönüyorum ve ikili trabzana boşluğuna batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi benim köşeye gelebilmem için şöyle kaydırma yapıyorum köşenin içine gelene kadar. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı yere batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tığın başını doladım. Bakın burada yaptığımız çarpının ilk boşluğuna değil, hemen ikinci boşluğuna batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra dönüyorum. İlk boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra köşeye battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şurayı tekrar göstermek istiyorum. Tığın başını doladım. Arada zincir yok. Birinci değil, ikinci boşluğa battım. İkili trabzan. Daha sonra geriye dönüyorum ve boşluğun içine batıp ikili trabzan yapıyorum ve yine köşeye batarak 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Yine köşenin içine gelebilmek için kaydırma yapıyorum. Ve bu sırada arttırmalarımızı köşelerden yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yapıyorduk. Şimdi 3 tane ikili trabzan. Çektiğim zincirle beraber 3 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burada yaptığımız çarpı
trabzanlarımızı yine aynı şekilde devam ettiriyorum. İlk boşluk değil, ikinci boşluk, ikili trabzan, arada hiç zincir yok, geriye döndüm, boşluğa batıp ikili trabzan yaptım ve yine çarpı işaretimi yapmış oldum ve köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine bir değil ikinci boşluğa battım. İkili trabzan, geriye döndüm. İkili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Arttırmalarımızı köşelerden yapıyoruz. Bu çapraz yaptığımız ikili trabzanlar hep aynı şekilde ilerliyor. Tekrar köşemin içine gelebilmek için kaydırma yapıyorum. Köşemin içine geldim ve burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan. İki zincir ve yine köşenin içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine çapraz bölüme geldim. Birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa battım. İkili trabzan. Geriye dönüyorum. Ve boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve yine köşemin içine 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. 2 zincir, 4 tane ikili trabzan yine aynı köşenin içine. 2 3 ve 4. Ve yine çapraz bölümümüz aynı. Birinci değil, ikinciye battım. Geri döndüm. İlk boşluğa battım. İkili trabzan ve yine köşelerime devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar, boyutu benim için yeterli. Zaten önceden bir tane daha örmüştüm. Onunla aynı boyda yapıyorum. İsterseniz, daha büyük yapmak isterseniz sıralamayı bakın. En son 4 tane ikili trabzan yapmıştık. 5 ikili trabzan, 2 zincir, 5 ikili trabzan şeklinde arttırmalarınızı yapabilirsiniz. 5 tane ikili trabzan, 6 ikili trabzan diyerek istediğiniz ölçülere gelene kadar büyütme şansımız var. Ben 4 tane ikili trabzan arttırmamda bırakıyorum ve sık iğneme geçiyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Dibine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Daha sonra trabzan tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Her bir trabzan tepesine bir tane sık iğne yaptım. Köşeye geldiğimde köşenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Trabzan tepelerine birer tane, trabzan atlamıyoruz. Hepsine tek tek batırıyorum. Sadece köşenin içinde 2 tane sık iğnem var. Evet, köşenin içine geldim. Köşenin içine 2 zincirlik bölüme
2 tane sık iğne yapıyorum ve yine tüm trabzan tepelerine tek tek sık iğne yaparak bu sırayı bitireceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum ve ilk yapmış olduğum sık iğne tepesine şöyle arkadan tığımı batırıyorum. Ve buradaki ilmeği içinden geçeceğim. Daha düzgün bir geçiş yapabilmemiz için şöyle arkadan çıkarıyorum. Ve burada bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şöyle uzunca bir kesmek istiyorum. Evet. Daha sonra buradan ipimi saklayacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Diğerine karşıdan biraz buhar tutup sıcak buharı değdirmeden buhar verip elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Diğerine de aynı şekilde karşıdan buhar tutup elimle düzelteceğim ve birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben buharımı tuttum. 2 parçam da hazır. Hemen birleştirme noktasını şöyle göstermek istiyorum. 2 ters tarafı birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Şimdi çantamızın ağız kısmı şurası olacak. Yani şu bölümden şu bölüme kadar birleştireceğiz şu şekilde. Ve çantamızın ağız kısmında burası olacak. Şimdi hemen şöyle şu köşeden birleştirmeye başlıyorum. Şöyle ipimi uzun tutuyorum. Ve bakın şöyle göstermek istiyorum. Köşe şöyle 2 tane sık iğne yapmıştık. İlk sık iğneye batıyorum. Şöyle ikinci karşıdaki de aynı şekilde bakın. Aynı yere batıyorum. Ve ilmeği şöyle alttan tutarak içinden geçiriyorum. İlmeğim hep altta kalacak arkadaşlar, şu ilmek. Eğer üstte kalırsa istediğimiz efekti veremeyiz. Şimdi yine bakın, bir buradan alıyorum. Bir karşıdaki ilmekten alıyorum. Ve bu ilmeği şu şekilde içinden geçiriyorum. Şöyle buradan da sıkıyorum. Evet. Bir buradan, bir karşıdaki ilmekten alıyorum ve bu ilmeğin içinden kaydırmayla geçiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bir buradan, bir karşıdan devam ediyorum. Bütün ilmeklere battığınızda kesinlikle emin olun ve ilk başladığınız noktada aynı yerden başladığınızda da muhakkak emin olur. Birleştirmesi çok kolay. Bu şekilde dediğim yere kadar birleştirme yapacağız. Ama en önemli ayrıntı şu ilmeğin altta olması. Üste gelince bu güzel efekti, örgü efektini vermiyor. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle çok hoş bir görüntü oluyor. Bunu sıkça söylüyorum ama yanlış yapmamanız için. Evet, bakın hep altta ve bu şekilde devam ediyorum. Köşede de aynı şekilde, köşeyi merak ediyorsanız bakın, köşelerde de aynı. Birer tane döne döne bu şekilde birleştirmemi yapacağım. Nereye kadardı? Yine bakın buraya kadar, burada 2 tane sık iğnem var. İkinciye kadar yapıyorum. Yani ikinci sık iğneye kadar birleştirmemi yapacağım. Birleştirmede başka bir anlatacağım püf noktam yok. Bir buradan, bir de karşıdan ilmek alarak içinden ilmek geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oluyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, ben tüm birleştirmemi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben birleştirmemi şu şekilde, bakın başlangıç noktam şu şekilde geldim.
ve burada birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Başlangıç noktam, bitiş noktam ve burada bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. Evet. Şöyle ipimin ucunu biraz yakmak istiyorum ki çözülmesin. Evet. Daha sonra şöyle sıkıştırıyorum ve içten şöyle gizliyorum ipimi. Şöyle bir de düğüm atarsanız, bir tane de. Ben bu düğümlerin benim çok meşhur, biliyorsunuz. Çünkü çözülmesinden korkuyorum böyle. O yüzden işimi garantiye alıyorum diyebilirim. Evet. Bu şekilde iyice ipimi gizledikten sonra diğer tarafta bıraktığımız ucu da aynı şekilde gizleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben iplerimi gizledim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bunu bir köşeye alıyorum ve askı kısmını yapmak için şöyle tekrar krem ipimi alıyorum. Arkadaşlar iki tane aynı renkte ipiniz varsa ikisini birleştirebilirsiniz. Eğer tek ipiniz varsa şöyle uzunca ayırıyorum. Şu şekilde ayırıyorum. Ne kadar uzunlukta örecekseniz hemen şöyle uzunca bir bırakıyorum öncelikle. Bakın. Şöyle yavaş göstermek istiyorum. Bir düğüm attım. Bakın. Şu şekilde burası dikeceğimiz kısım olacak. İpimin uzunluğu burada. Ve şöyle sadece birini doluyorum elime. Şöyle şunu dolayalım. Bakın. Şöyle dikkatli bakmanızı istiyorum. Bakın. Şu ikinci ipi tığımın üzerinden alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığın üzerinden aldım. İlmeklerin içinden geçirdim. Şu ikinci ipi tığın üzerinden geçiriyorum ve içinden ilmek geçiriyorum. Askım bu kadar kolay ve ama gerçekten de çok hoş görünüyor. Şöyle etrafını göstermek istiyorum. Bakın şu ikinciyi doladım. İlmeklerin içinden geçtim. İlmeği doluyorum tığıma. Diğer ilmekle içlerinden geçiyorum. Şu ikinciyi doladım. Birinci ilmekle içinden geçtim. Bu kadar kolay, gördüğünüz gibi istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyorsunuz. 10 dakikanızı bile almayacaktır. Bu şekilde 1,5 metre bir uzunlukta askı yapmanız. Evet. Sadece eğer böyle benim gibi bir tek yumakla yapacaksanız şu ikinci ayırdığınızın uzunluğunu ayarlamanız lazım. Kısa gelmemesi için. Evet, bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar ben askımı örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Yapımı bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüğümü düşünüyorum. Sizler istediğiniz uzunluğa gelene kadar ördüyseniz hemen şöyle 2 ilmeği de alıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çektim. Ve şöyle ipimi kesiyorum. İçinden geçiriyorum. İyice sıkılaştırıyorum. Şöyle benim için yeterli bu uzunluk ve hemen ipimi iğneme geçirip dönüyorum. Şöyle bir yün iğnem var. Onu geçirdim. 2 ilmeği de geçirdim arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan bakın şuraya şöyle tutturuyorum. Aynı renkle diktiğimiz için zaten belli olmayacaktır.
Hemen buradan dikiyorum. Daha küçük bir iğne de kullanabilirsiniz. Şu anda benim uyumlu elimde sadece bu iğnem var. O yüzden bunu kullanıyorum. Şöyle ben iyice bir sabitlemek istiyorum. Evet, baya sıkı sıkı diktik. Şöyle yine meşhur düğümümü atacağım. Şöyle. Daha sonra iğne ile şöyle iplerimi yürüteceğim. Daha sonra da keseceğim. Evet. Aslında 2 tuttursanız da yeterli oluyor ama ben garantici olduğum için biraz abartıyorum. Evet. Bu şekilde ipimi kesiyorum. Şöyle şu uçları da yakmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi askımı diktim. Diğer tarafını da aynı şekilde dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı diktim gördüğünüz gibi. Şimdi artık çantayı süsleme zamanı. Ben şöyle bir püskül ve ucuna da aparat taktım. Şunu şöyle şuraya da getirebilirsiniz. Şöyle direkt askısına da takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen şöyle minik çıtlarım var. Elimde daha büyükleri var ama onlar pek hoş durmadı. Çok kaba durdu. O yüzden bundan ya da şöyle gümüş rengi olanından takmayı düşünüyorum. Ve şöyle benim minik etiketlerim var. Şunu da şu şekilde yapıp dikmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben hemen bunları dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben etiketimi diktim. Çıt çıtımı taktım. Sizler fermuar da kullanabilirsiniz. İçine astar kullanabilirsiniz. Astara gerek yok ama bazı arkadaşlar astarda kullanmayı daha çok sevdiği için bunun içine de astar dikip fermuarda takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.